aslan avcısı diye bu köpekler nam salmış. Bir kişi Rhodesian Ridgeback'ten ilk kez tanışıyorsa girdiğinde ay deyip Öyle bir şansı yok. Hani uyarıyor, diyor ki bir dakika dur. Şu an Türkiye'de toplam kaç tane Rhodesian Ridgeback vardır? İşte Cem Boynar'da var, Burcu Esmersoy'da 3 tane var bildiğim kadarıyla. Ondan sonra Erol Tabanca'da var 2 tane. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı noktalarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Bursa'dayız. Uludağ'ın eteklerinde harika bir yere geldik. Yine birazdan mükemmel bir video sizlerin karşısında olacak. Müthiş bir hava var arkadaşlar. Burada o Bursa'nın oksijenini, yemyeşil görüntüsünü hissedebiliyoruz. Bu videomuzda hem Türkiye'de hem de dünyada genel olarak çok fazla bilinmeyen özel bir köpek ırkını sizlere tanıtmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce burada uyuyan 2 tane kardeş kedi yavrusunu gördüm. Oldukça sevimli görünüyorlardı. Videoyu da onların yanından açmak istedim. Nedir arkadaşlar, bu videoda sizlere göstereceğim köpek ırkının ismi Rhodesian Ridgeback. Afrika tazısı olarak bilinen bu ırk hakkında ben de çok fazla bilgi sahibi değilim. Türkiye'de de olduğundan bilgim vardı. İzmir'de Guardia Turca çiftliğinde Rhodesian Ridgeback'ler vardı. Bugün de tanışacağımız ailenin de birbirinden güzel 2 tane yetişkin safkan Rhodesian Ridgeback'leri var. Aynı zamanda yavruları var. Uludağ'ın eteklerinde gerçekten çok şirin bir evde yaşayan süper bir hayvansever aileyle tanıştıracağım sizi. Yavaş yavaş bu 2 uykucu kardeşin yanından ayrılıp merhaba diyelim kendilerine. Bilindiği üzere tazılar arkadaşlar av güdüsü oldukça yüksek olan ırklar. Hızlılar, dünyanın farklı noktalarında tazı örnekleri var. Rusya'da var, Afganistan'da var, Afrika'da var. Dünyanın birçok noktasında bölgeye özel tazılar var. Tazılar genellikle ağırlıklı olarak hızlı koşan avlarda yardımcı olarak kullanılan köpekler. İlginç bir şekilde Rhodesian Ridgeback'lerde Afrika'da hem çiftliklerde koruma köpeği olarak kullanılmış. Aynı Boerboeller gibi. Çok fazla bilgi sahibi olmadığım için de bu konuda yanlış yönlendirme yapmak istemiyorum. Ama Afrika tazısı olarak geçiyor bu ırkın ismi. Aslan avlarında ve sürek avlarında da bu Rhodesian Ridgeback ırkı köpeklerden faydalanılmış. Dilerseniz konuya çok daha vakıf olan ve bu ırk hakkında daha donanımlı bilgiler alabileceğimiz kişiye merhaba diyelim. Abicim selamünaleyküm. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun. Merhaba, tekrardan merhaba abicim. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Hamdolsun, biz de iyiyiz. Öncelikle teşekkür ediyorum bize böyle bir video yapma imkanı verdiğiniz için. Çünkü gerçekten hem Türkiye'de hem de dünyada çok fazla bilinmeyen nadide bir ırk besliyorsunuz. Irkla ilgili bilgileri almadan önce izleyenler sizi bir tanıyabilirler mi? Merhabalar, ben Vahit Köroğlu. Yaklaşık 20-25 senedir köpek hobim var. Köpeklerle ilgileniyorum. Değişik ırklar besledim yıllarca. Irkın iyi olanlarını genelde tercih etmeyi seçtim. Biraz süper. Irkçıyız aslında, öyle Evet. diyelim. Hani yani çok... iyisini hastayız diye bizde bir tabir var abi. Meftuluyuz yani işin. Evet. Bu işin ciddi maddi manevi bedeller ödüyoruz. Ödemekten de keyif alıyoruz. Süper. Çok yani. Teşekkürler. Vahit abi, öncelikle gerçekten müthiş bir doğanın içerisinde yaşıyorsun. Evet. Yani şuradaki şirin ev Vahit abinin ve eşinin yaşadığı ev arkadaşlar. Hemen arkamızda da görüyorsunuz Yeşil Bursa tabirini boşuna hak etmiyor bu il. Yemyeşil dağların arasında Uludağ'ın zirvesine yaklaştık herhalde, değil mi? Evet, Eteklerindeyiz şu anda. 5 kilometre, 6 kilometre. Bulunduğumuz bölgenin ismi nedir peki abiciğim? Hüseyin Alan diye geçiyor. Hüseyin Alan. Evet, Hüseyin Burası Alan köyü. Bursa merkeze bağlı bir köy. Evet, Osman Gazi'ye bağlı. Süper. Uludağ'ın köylerinden birisi. Evet. Bir tane de orada bir Anadolu çoban köpeğimiz Evet, bir var. Anadolu çoban köpeğimiz var. 13 aylık. Adı Mahra. Mara. Mahra. Gerçekten. Lex, hadi koş. Hadi gel. Çok keyifli bir yaşam alanınız var abi öncelikle. Birçok kişi zaten biliyorsun bizi Türkiye'nin farklı noktalarından izliyorlar. Herkes işlerinden meşgul olduğu için doğaya kaçmaya genelde hafta sonları vakitleri oluyor. Onun dışında da bizim videolardan böyle güzel yerleri görüyorlar. Çok keyifli bir yer. Ya biz de İstanbul'daydım yıllarca. Buraya yaklaşık 5 sene oldu. O da sırf köpeklerle rahat yaşayabilmek için, artık aşağıda komşularla stres şu bu derken dedik ki biz en iyisi, tamam daha hayatı biraz zor ama eşim de sağ olsun bu konuda destek oldu. Süper. Çünkü burada ciddi bir kış oluyor. Yaklaşık 2 metre 3 metre karı buluyor. 4 ay süren bir kış oluyor. Ama eşim de bu işi köpekleri sevdiği için, ben de sevdiğim için burada yaşamayı uygun gördüm. Harika. Gayet de huzurlu, sağlıklı, Allah'a şükür. Devam ediyoruz. Müthiş. Köpeklerimizle. Abi kapıyı açmadan önce, sen anahtara şöyle dokunmadan önce ben Rhodesian Ridgeback'lerle ilgili birazcık daha yüzeysel bir bilgi almak istiyorum. Çünkü karşımızda gerçekten iri yapılı, atletik ve
tazılara göre benim şu ana kadar gördüğüm tazı ırklarının arasında en irisi ve en kaslısı. Yani bundan daha yüksek tazı vardır belki, Irish Wolfhound'lar Irish falan Wolfhound, var ama evet. bu kadar pitbull yapılı bir tazı Evet. daha önce görmedim. Çok kaslı vücutları var. İnsanlarla araları nasıldır? Çünkü koruma köpeği olarak da kullanılıyorlar. Aile koruma köpeği olarak Sen artık. kapıyı açmadan önce ben ön bilgi alayım da sakata Evet. gelmeyelim diye sorayım Yani şöyle dedim. işte bildiğiniz gibi aslan avcısı diye bu köpekler nam salmış. Evet. Ama zaman içerisinde İngilizler bunları aile hayatına uyarlamışlar. Aile koruma köpeği olmuş. Çok dengeli köpekler. Okey. Ama yabancılara karşı biraz çekimseller ilk etapta. Daha sonra güven duydukları anda Yani bir kişi Rhodesian Ridgeback'ten ilk kez tanışıyorsa girdiğinde ay deyip öyle, böyle öyle bir şansı yok. şey Yok, yapmaması evet. mı Tabii gerekir? saldırmıyor. Biraz daha savunma köpeği gibi. Hani uyarıyor, diyor ki bir dakika dur. Mesela bir Dogo'da bir başka bir Pitbull'da bunu Hayırdır yapamazsınız. ya, yeni tanıştık, bu ne Aynen samimiyet. samimiyet hani biraz böyle o İngilizlerin şeyi var. Kibiri var köpekte. Öyle Kontrol diyeyim. onlarda yani. Tabii onlardan tamam. onun biraz kibiri var. Yavaş yavaş tanışalım o Evet. zaman onlarla. Ama genelde atçıların köpeği olarak aslında asıl işi mesela Almanya'da, Hollanda'da, işte İtalya'da, işte Avrupa, İngilizlerde hep her arada mutlaka bunlardan var. Atlarla rahat koşabildikleri için uzun mesafeleri. Süper. Esas atçıların köpeği olarak biliniyor. Yani aslan İngilizler de bunları avda kullanıyorlar mı? kullanmışlar zamanında ama genelde hep atçılarda var. Atçıların köpeği olarak biliniyor bu. Yani İngiltere'de bir haraya gittiğinizde, bir at çiftliğine gittiğinizde mutlaka Ridgeback görmeme şansınız yok. Peki? Evet. Çünkü uzun ilginç. mesafeleri koşabilen hızlı köpekler oldukları için yani Süper. Zaten ırkla ilgili bugün alabileceğimiz en donanımlı bilgileri alacağız. Doğru Yani adresteyiz. sizi seyrediyoruz, bilgi sahibi oluyoruz. Sağ olun. Biz de sizin araştırıyoruz. sayenizde bilgi sahibi olacağız. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. Çağan, önden sen gir istiyorsan, ilk seni ısırsınlar kanka. Sana bir şey olmazsa ben İçeri girerim. girelim, onlar içerideler, daha sonra çıkalım Ha, isterseniz. içerideler. Evet. Tamam. Biz de korkudan giremiyorduk ama Buyurun. içeriye. Buyurun. Yine burada bir Dogo Argentino'muz var, emektar. Evet. Vay çok güzel. Abi sen koruma köpeklerini ve güçlü köpekleri Evet, seviyorsun. ben yıllarca Şimdi zaten Dogo Argentino kapıdan ürettim. içeriye girdik. Bir tane Anadolu çoban köpeğimizi gördük. Bir Türk aslanımız var. Dogo Argentino zaten herkesin hayranlık duyduğu bir Rhodesian Ridgeback. Yani Golden'cı bir adam değilsin, orası Yok, belli. Labrador'umuz da var. 15 sene için Labrador da ürettik. Evet. Ama ben genelde biraz daha cüsseli, koruma içgüdüsü yüksek köpekleri seviyorum. Ne oldu ya? Sen de mi korumacısın ya? Tamam yap. Ben kötü değilim. Tamam hadi gel. Gel tanışalım gel. Gel. Böyle agresif köpekler gördüğüm zaman sürekli aklıma Soner geliyor. Soner bu köpeği sevebilir mi durumu? Bence sever Soner buna. Sever, bence de sever. Bence de sever. Yani iyi huylu bir çocuk aslında. Sen çok sert değilsin bence. Değil mi? Değil. Bu arada merhabalar. Özlem Hanım, izleyenler sizi de bir tanıyabilirler mi? Adım Özlem. 5 sene oluyor Türkiye'ye gelmem. Almanya'da yaşıyordum, Köln'de. Ondan sonra eşimle tanıştım. Geldim Bursa'ya. Süper. Çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz. Herkes Ama hava şartları burada Almanya'ya yakın sanki. burası bence daha güzel. Değil mi? Daha güzel. Yalnız karı işte kışı bayağı sert Şimdi bence. bizim evde köpeklerle ilgilenen kişi benim. Eşim birazcık temizlik konusunda fazla obsesyon boyutunda titiz. Yani bizde mümkünse hiçbir şekilde tuvalet yapmayan bir hayvan bakmamız gerekiyor. Öyle bir hayvan olmadığı Öyle için hiç de olmuyor. bakamıyoruz maalesef. Benim gördüğüm kadarıyla da siz de mutlaka eşinize köpeklerin bakımı konusunda destek oluyorsunuzdur. Çünkü 11 tane de bebek var şu anda arkadaşlar. Rhodesian'ların yavruları değil İlk mi? yavrular, evet. yavruları İlk batın dünyaya yavruları. geldi. Ben bu ırkla ilgili izleyenlere daha donanımlı bilgiler verelim istiyorum. Açıkçası ben de hiç araştırmadan, hiç internetten bakmadan geldim ki aynı izleyenlerimiz gibi bu ırk hakkında daha fazla bilgi olalım. Bildiğim tek şey Afrika tazısı olduğu ve bizim için YouTube'da izlenme getirecek başlık olduğu için aslan avında kullanılan Afrika tazısı diyorlar. Şimdi aslanın ne kadar ciddi bir hayvan olduğunu biliyoruz. Hani bu tartışmaya açık değil ama doğadaki vahşi hayvanların tamamı önce yara almamak adına uzaklaşıyorlar. Daha sonra buldukları köpek onun için bir avsa zaten avlayacaklardır ama insan desteğinde gidildiği için herhalde Tabii ya ki. da ben size bırakayım mikrofonu. Güney Afrika'da zamanında bunları aslanla kullanmışlar. Sürü halinde. Zaten Dogolarda mesela biliyorsunuz domuz köpeğidir ama sürü halinde yaparlar bunu. Yani Evet. sadece tabii aslanı ayı yakalayacak halleri yok. Hiçbir köpek böyle bir güce sahip değil bildiğim kadarıyla. Ama böyle bir cesarete sahip. Cesarete sahip. Evet, çünkü mesela Dogo Argentino tek başına bir domuzu eğitildiği takdirde öldürme potansiyeli yüksek. Aynı şekilde Ridgeback'lerin de korkusuz oldukları için, cesur oldukları ve hızlı ve dayanıklı köpek oldukları için aslanla kullanılmış. White abi söylediğin gibi aslında Dogo Argentino'larda mesela domuz avında köpek tecrübe edindikçe domuza karşı nasıl bir pozisyon alması gerektiğini biliyor. Çünkü domuz da çok güçlü bir hayvan. Vurduğu zaman çok ciddi yaralanmalara Yaralar, sebep evet. verebiliyor. Aynı zamanda dogolarda bir koruyucu yelek. Kevlar denilen yelekle Kullanıyorlar. kullanılır, evet. Yani Rhodesian Ridgeback'lerde de mantık sürü halinde kullanılmaları. Evet. Aslanı sıkıştırmaları bir kenara ve insanlar tarafından avlanmasını sağlanmaları. Evet. Yani direkt saldırı değil de bir dogo gibi domuzun üzerine Tabii atlamıyor. bunlar Fakat büyük olasılıkla 80 sene önce Tabii, olan tabii. falan işlerdi. Şu anda yok tabii. arkadaşlar. 100 yıl oluyor şu anda. Değil mi? Bu tam tabii 1923 100 yıllık bir şey var. Geçmişi var. Okey. Ridgeback'lerin. Görelim mi artık onları Tabii ki yavaş tabii yavaş? görelim. Tamam. Buyurun. Şurayı bir kapatalım 2 dakika. Onları bir çıkar.
Ben sosyal medya hesaplarına girdiğimde arkadaşlar köpeklerin ikisinin şöyle duvara çıktığı bir sahne vardı. Dur Vücutları bak o. inanılmaz kaslı ve güçlü görünüyor. Aynı zamanda da en önemli özelliklerinden birisi sırt tüylerinin tersine doğru çıkıyor olması. Beni çok etkilemişti köpekler. Bakın. Çıktılar. Ha, gezmeye gideceklerini anladılar. Hello. Paco, komm mal her. Komm mal hier hin. Hey, 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 hey. Paco. Fräulein. Hey, komm mal her. Heyecanlandı. Zu mir. Çok güçlü oldukları gerçekten belli buradan. Bir şey daha sormak istiyorum. Tabii ki. Bu sırt tüylerinin terse çıkması hiç araştırdınız mı? Neden böyle? Yani en belirgin ırk özelliklerinden birisi Bu. değil mi? Ya bunun için çok fazla zaten ıslah edilmiş bildiğim kadarıyla bu ırk. Hangi ırklar var geçmişinde? Ya 7 ırk karışımı olduğunu biliyorum. Evet. Yani. Bir de bu genetik köpekler işte. Yani bu çünkü çok belirgin bir genetik Evet. özellik, o tüyün ters çıkması. O zaman izleyenlerimize de soralım. Belki onların arasında da bu konuya vakıf olan vardır. Bak diyor ki sen kimsin Evet. diyor. Niye Annemiz- geliyorsun annemiz oraya biraz diyor. yavruları olduğu için olmaz. yok. Hayır. Nein. Nein. Hör auf. Tamam Nein. kızım, tamam tamam. İyi insanlarız biz, kötü değiliz. Geçelim mi bahçeye? Tabii geçelim buyurun. Tamam. Hadi bakalım. Kızım, dur. Pus. Bak. Şimdi öncelikle yanımızda oturan Rhodesian'ın ismi nedir? Az önce anneyi de gördük. Evet, bu Paco 2,5 yaşında. Peki hikayelerini anlatabilir misiniz köpeklerinizin? Yani Rhodesian'a nereden merak sardınız? Bunları nereden temin ettiniz? Türkiye'ye nasıl geldi? Maliyetleri nedir? Yani birçok bu konuda bilgi Evet. sahibi olmak isteyen Yani kişi biz var. İşte daha önce Labrador ve Dogo Argentino besliyorduk. Tabii onların birkaçını kaybettik. Yaşlandılar, 15 yaşında, biri 10 yaşında. Dedik ki bir yeni bir ırk alalım. 15 sene önce şimdi daha o zamanlarda arkadaşlık zamanlarımız bana Ridgeback'leri göstermişti. İşte Almanya'da böyle bir ırk var. İşte sırt tüyü ters Ridgeback'leri gösterdi bana. Çok da hoşuma gitmişti. Fakat araştırdığımda Türkiye'de olmadığını öğrendim. Tabii zaman içerisinde biz evlendik, bir araya geldik. İşte köpeklerimizi de kaybedince Ridgeback dedik ki alalım bir erkek, sahiplenelim. Evet ama çok temkinliler yabancı birisine karşı. Az önce arkadaşlar bahçeye çektik. Onlarla ilgili güzel görüntüler alalım derken ben yaklaştığımda hemen uzak dur tepkisini çok Evet. net bir şekilde hissettirdiler. Birçok kişinin bilmediği bir ırk ama koruma köpeği olarak insanların tercih edebileceği bir kısa tüylüler ve dikkat ediyorum sizi uzaklaştırmaya çalışıyorum köpekten onun daha bireysel görüntülerini almak için. Ben sizi uzaklaştırdıkça o size yakınlaşıyor. Yani Evet. sahibinden iletişimi çok yüksek. Çok Açıkçası umduğumdan çok daha zeki bir köpekle karşılaştım. Peki şu anda aldığınızda ne kadar bir fiyat ödemiştiniz özel değilse Ya, köpeklerinize? Fiyatlardan ziyade şunu söyleyeyim öncelikle bu köpekleri vermiyorlar. Özellikle Anladım. Türkiye'de yaşadığınız için Türk olduğunu duyduğu anda telefonunuzu bile açmıyor çoğu yöneticiler. Irkçılık mı yapıyorlar yani? Irkçılık yapıyorlar. Aynı şekilde işte Türkiye'deki bakım şartlarını az çok biliyorlar. Onları istemiyorlar. Hani kafeste büyümesini, zincire bağlı olmasını. Genelde Avrupa'da Türkler biliyorsunuz Evet. hep kafeslerde büyütüyor. O yüzden yüksek mevlalar bile verseniz istediği rakamın 5 katını da teklif etseniz hayır diyor adam. Hayır bu ırk diyor. O zaman abi sana bir Yahudi atasözü söyleyeyim. Paranın çözemeyeceği sorunu daha çok para çözer. Ama işte gerçekten bunu üreten insanların çoğunun para ihtiyacı olmayan insanlar. Anladım. Yani, O derece. Yani İngilizler Zengin köpeği diyebilir miyiz? Tamam onu diyecektim. Rich. Peki Anladım. Türkiye'de daha önce hiç bunlara besleyen zenginler olmuş mu? Kesin olmuştur o zaman Türkiye'de böyleyse. zaten şu anda benim bildiğim kadarıyla bir Cem Boyner ilk Türkiye'ye getirenler. Abi direkt sen Şampiyonlar Ligi'ne geçiş yaptın. Zaten ve sen üst segment aileler. Ondan sonra işte bildiğim kadarıyla Cem Boyner işte yavruları oluyor. Yine üst segment aileler de işte. Şu an Türkiye'de toplam kaç tane Rhodesian Ridgeback vardır? İşte Cem Boynar'da var. Burcu Esmersoy'da 3 tane var bildiğim kadarıyla. Ondan sonra Erol Tabanca'da var 2 tane. O da yavrulatmış. Yine aynı şekilde Alan Hakkolar'a. Bunlara dağıtmış bu yavruları, hediye etmiş. Sende var 13 tane. Bizde var 13 tane. Evet. Evet bu arada yavrularla ilgili tasarrufunuz nedir? Bildiğim kadarıyla oldukça seçicisiniz sahiplendirme konusunda. Evet. Aradığınız bazı şartlar var. Arkadaşlar ben izniniz olursa buraya iletişim bilgilerinizi ve sosyal medya hesabınızı eklemek istiyorum. Birazdan birbirinden güzel yavruları da sizlere göstereceğiz. Tabii şu anda aşılama sürecindeler. O yüzden sağlıklarına dikkat etmek adına çok fazla dış ortama çıkartmıyorsunuz diye biliyorum. Değil mi? Çıkıyoruz. Ya çıkıyor mu? Okey problem yok Evet. yani. Çünkü parvo denilen bir illet var. Evet, Allah evet. korusun. Allah korusun. Nazar değmesin hayvanlara. Biz de mümkün Tamam. olunca onlarla temas etmeyelim çünkü dışarıdan geldik. Sağlıkları her şeyden daha önemli. Peki Rhodesian Ridgeback bir kişi neden almalı dediğimde yani diğer köpeklerden farklı kılan özelliği nedir sizi etkileyen? Beni etkileyen şey sahibiyle olan iletişimi. İleri derecede, üst düzey. Yani sahibine bağımlı bir ırk diyebilirim. Yabancılar karşı her zaman mesafeli. Hani siz bugün alın bir hafta size vereyim Paco'yu.
besleyin, ilgilenin ama her zaman sahibi. Peki ikinizden birisine karşı hangisi daha bağlı desem eşitler mi size karşı? Bana 2 sene sonunda güvendi. Anladım. Hep eşime güveniyordu. En son bir operasyon geçirdi. Yanağında bir kist çıktı. O operasyon sürecinde yanında olduğum anda bana güvenmeye teslim olmaya başladı. O zamana kadar hep bir mesafe vardı aramızda. Hani oturuyorum yanına mesela kalkardı. Tamam hani hırgür yok ama hep bana karşı bir mesafe. Ama ne zaman bana güvendi tamam iletişimini açtı benimle. Artık kucağıma da yatıyor, oynaşıyor, şey yapıyor, rahatladı. Karı seviyor ama Yağmur'u hiç sevmiyor. Adam Afrika'dan geldi abi. Normal yağmuru sevmesi Şaş- yağmıyor çünkü. Şaşırdığımız şey de şu, Afrika'dan geldi ama 60 derecelik sobanın önünde, şöminin önünde yatıyor. Seviyor sıcağı Çok yani. seviyor Çok. sıcağı. Çok inanılmaz seviyor yani. Abi o zaman bunlar bence aslan avcılığından artık böyle malikanelerde Kesinlikle. insanlara hem koruma ve güvenlik sağlayarak hem de gerçekten ciddi bir sosyal ilişkileri var. Birçok insanı sosyalleşme konusunda da mesela artı sağlayabilecek köpekler. Bence mutlaka rehabilitasyon köpeği olarak falan da kullanılıyordur kesin. Ben eşinizden de dinlemek istiyorum. Sizi şaşırtan mesela ya bunu nasıl yaptı dediğiniz hiç böyle farklı bir anınız hikayeniz oldu mu? Beklemediğiniz bir hareketi, hissiyatları. Dışarıya çıktım gezmeye. Karşımızda 4 tane kangal. Tasmada değildi. Ve inanın ki dedim yani şimdi arasına girecek. Ama şükür lafımı dinledi ve geri geldi. Yani onlara şey yaptı benim aramda ve köpeklerin arasında durdu beni korumak için. Ve çağırdığımda geri geldi. Evet yani mükemmel bir iletişim var. Mesela bizim çoban köpeklerimiz açıkçası bu derece sahibinden iletişim içerisinde olan köpekler değiller. Biraz daha kendi doğalarına göre yaşamayı seviyorlar. Onlar zaten sürü koruma köpeği olarak görev alıyorlar. Benim çok hoşuma gitti. Afrika tazısı olarak adlandırdık. Aslan avında kullanılan köpek olarak adlandırdık ama artık şu anda yeni dönemde daha çok ailelere eşlik eden yani bir aile bireyi aile ferdine dönüşmüş Evet. dengeli koruma yapan, sahibiyle bağları yüksek bir köpek. Gerçekten benim ilgimi cezbetti açıkçası. Bu arada sorumuzu unuttuk ve atladık. Demiştim ki alınması zor. Zenginlerde olan bir köpek olduğunu algıladık. Peki o zaman ne kadar bedel ödedin abi anne ve babaya? Anne ve babaya 2500 euro. Alma şimdi bedel ödedik. 2500-2500 değil mi? Evet. 1500 euro da bakım parası ödedik. Bir ayda alda kaldığı için süreci biliyorsunuz 1,5 ayda Evet. bekliyorlar Türkiye gelmeleri için. 1500 euro da bir bakım bedeli ödedik. Bir de nakliye bindi. Bir de nakliye bindi. Yaklaşık 5000 euroya mal oldu. Evet ciddi bir maliyet Evet. gerçekten. Ama değer mi? Bence değer. Çünkü Türkiye'de yeni bir ırk daha dahil olmuş oldu. Evet. Sayısı az olan, popülasyonu az olan. Benim gerçekten ilgimi cezbetti bu köpekler. Kesinlikle sahibinden yüksek bir iletişim var. Yani sizin yanınızdan ayrılmıyor. Sizde bize de bir mesafe koyuyor dikkat ettiyseniz. Az önce ben yaklaştığım zaman sen de bir mesafede durman gerekiyor dedi. O zaman Paco'yu hiç yağmurda ıslatmayalım. Yavaş yavaş Alıştılar artık. alıştılar mı? Yavaş yavaş isterseniz o bebekleri de gösterelim Görelim, izleyenlerimize. yavrumuzu görelim. Okey. Hadi Paco geçiyorsun içeriye. Bir deneyelim mi? Yaklaşayım mı size yine? Gel gel. Az önce yok, yaklaşmasam daha iyi. Köpeklerle şey yapıyorsun, Yani sinir büyük ettin. köpeklerle yapıyoruz. Gel. Hiçbir şey yapmaz. Tamam hadi. Hiçbir şey. Beni artık koklamak da istemiyor. İlkay Şipreyen Doç diyormuşum Paco'ya. Paco ben Almanca bilmiyorum. Yavaş yavaş endişe yaparsan böyle tamamdır ya. Paco. Merhaba. Baksana benden hiç iletişim yok. Ben burada yokmuşum gibi davranıyorum. Ben aslında yokum Paco. Paco ben yokum. Arkadaşlar abim ve ablam içeriye doğru gittiler. Açıkçası ben köpeklere böyle çok fazla yaklaşamadım. Ama o kaslı yapıları ve kendinden emin tavırları hoşuma gitti. Bireysel aile koruma köpeği olarak kullanılabilir mi? Bence kesinlikle kullanılabilir. Artık bunlar Afrika'da avdan ziyade bir ailede üst düzey iletişim ve bağı olan, aileye bağlı olan ve gerçekten ailesine karşı koruma yapabilen köpekler. Bunu net bir şekilde algıladım. Yani hayvan dikkat ediyorsanız ne bana kuyruk saldığı ne böyle bir iletişime geçiyor, ne göz teması kuruyor. Yokmuşum gibi davranıyor ve yaklaştığım anda yani aile mesafesine girdiğim anda hemen temkinli bir uyarı yapıyor. Yani baştan bana hemen ısırmak için değil, sadece uzak dur uyarısı yapıyor ama baskıcı bir tavırla üzerine yaklaşırsam her an ısırabilirler. O yüzden iyi koruma köpekleri diyebiliriz. Evet değerli dostlar, hava ciddi anlamda bir anda soğudu ve yağmur yağmaya başladı. O yüzden bebişlerin de keyfini kaçırmak istemiyorum. Çünkü kısa tüylü bir ırk. Şu anda içerisi oldukça sıcak, dışarısı bir anda hızlı hava farklılığından dolayı da keyifleri kaçsın istemiyorum. Şu anda herhalde bir dişi var burada. Evet bir dişi Bir tane de Arya. erkek var. O da Akkom. Şimdi ırkla ilgili karakteristik bir renk var. Mesela tırnakları oldukça belirgin bir şekilde siyah arkadaşlar. Köpeğin genel rengi kızıl kahverengi gibi bir renk var. Mesela bunda farklı parça renkler, beyazlar vesaireler kabul edilebiliyor mu? Patilerde çok az beyaz yani tırnakları geçmeyecek. Şu göğüste
Çok az bir parça olabilir. Onlar kabul edilebilir. Onun dışında vücutta herhangi bir yerde olunca kabul edilmiyor. Hata değil mi? Ve tabii riçlerinde de yine aynı şekilde doğru riçler var. doğru olmasın. Şu, Rich mi? Buna rich mi buna deniyor riç yani? deniyor ve şurada dönekleri var. Şurada bakarsanız şu yuvarlaklar var ya. Evet. Onlar sonuçları. Yani Onlar bunlar öyle- ırk nişanesi diyebilir miyiz? Önemli Tabii ki. Evet, işaretler evet. mi? Hani doğru riçler var, yanlış riçler Yani var. sırtı düz Rhodesian Ridgeback olur mu? Var. Richless diyorlar onlara. Richless. Evet. Richless. Yani yok. Rich'i yok. Riç Riçi yok. yok. Hani istisnai olarak Kafam karıştı. Öyleleri var ama onlar işte değil. yıllarca uğraşmışlar bunun önüne geçmek için. Öldürmüşler çoğu yavruları ama Ciddi bunun önüne misiniz? bir şekilde geçememişler yani. Ama hani şöyle söyleyeyim, 1000 Ridgeback'te bir tane de 2 tane de çıkıyor diyelim. Evet arkadaşlar, bu videoda Rhodesian Ridgeback'lerle ilgili elimizden geldiğince bilgi sahibi olmaya çalıştık. İngilizlerin Afrika'ya geldiğinde maalesef İngilizler güzel işler bırakıyorlar ardında ama sömürgeci bir millet olduğu için mutlaka Afrika'ya da gelme sebepleri vardır. Oraya boşuna gelmemişlerdir. Herhalde kendi madenlerini, altın madenlerini falan artık hayvan çiftliklerini mi koruması için bu köpekleri ürettiler bilmiyorum. Ama güzel bir ırk ortaya çıkmış. Günümüzde de şu anda, sen ne kadar tatlı esnedin öyle. Günümüzde de şu anda aile köpeği olarak kullanılıyor. Genel olarak bu şekilde müstakil evlerinizde çok rahatlıkla besleyebileceğiniz, ev içindeki yaşama uygun. Evet. Çünkü mesela dikkat ediyorum ben, hiç rahatsız edici bir koku yok. Pudul gibiler yani. Mesela köpeğin karakteristik bir kokusu olur yok değil mi? Yani. Evet. Geldiniz Ay. o kadar. Buyurun. Evet, korkudan yavrusunu bile tutamıyor köpek. Çünkü böyle at tüyü gibi kısa olduğu için mesela çok tüy problemi de olmuyor. Hiç mesela Evet. 2 yıldır ben mesela bakıyor tanımadık. Tanımıyoruz yani. Yani tüy dökse belli olmaz zaten bu. Aynen. Uzun tüylü olmadıkları için çok tatlılar, çok sevimliler. Mesela ben Rabbim nasip eder de Afrika'ya gidersem o bölgedeki popülasyonlarını da gerçekten merak ediyorum. Hala üreten var mı, Var, yetiştiren var Zimbabwe'de mı falan. diye. Var. Aynen. Zimbabwe'de falan hala üretenler var bu ırkı. Acaba İngilizlerin kontrolünde mi yoksa Zimbabwelilerin kontrolünde mi? Onu da merak ediyorum. İngilizlerin İngilizlerin kontrolündedir. Değil mi? Evet. At çiftliklerinde bulunmasının esprisi nedir sizce peki? Söyleyeyim. Yani ben 15 sene ata bindim ve atın yanında hiç yorulmuyorlar. Uzun mesafeleri süratli şekilde koşuyorlar yani. At gibi koşuyorlar. Yani mesela sarıküler de hızlıdır ama bir noktadan sonra ister istemez çaptan düşmüyor ama Ridgeback'ler aynı hızda devam ediyor. bayağı uzun mesafeleri koşabiliyorlar. Çok güzeller. Ben iletişim bilgilerinizi tekrardan buraya eklemek istiyorum. Arkadaşlar, yavrulara sahip olmak isterseniz detaylı bilgileri bizzat kendilerinden sorarak öğrenebilirsiniz. Şartlar nelerdir, hangi koşullar altında sahiplendirme yapıyorlar. Sizden temasa geçebilirler. Oğlum tazısın da buradan mı atlayıp yürüyeceğim mi? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bizim açımızdan da çok keyifli bir video oldu. Gönül isterdi ki hava böyle bozup bir anda yağmur yağmaya başlamasın. Onların hepsini burada salıp oynatalım. Bir yandan da açıkçası benim istemsizce tedirgin olduğum bir video oldu. Yani görevlerini iyi yapan köpekler olduğunu hissettirdiler bana. Çünkü yaklaşıp çok sevme refleksinde bulunamadım. O mesafeyi korudular. Yabancılar hep Sabır mesafeliler. olmak için biraz daha vakit geçirmemiz gerekiyordu ama maalesef yağmur başladı. En azından şu an Türkiye'de bulunan 2 tane gerçekten iyi örneği olan bir erkek ve bir dişi Rhodesian Ridgeback'i tanıdık. Doga diyor ki benden hiç bahsetmiyorsunuz oğlum diyor. Bak o da orada Ridgeback'i alınıyor. O Evet. bizim artık torunumuzun da torunu, yani o yüzden bizim de artık biliyorsun malum yasaklandı bu ırk artık ülkemizde. Evet, Biz de, maalesef. biz de Almanya'ya kaydını yaptırdık. Aslında tehlikeli ırk yoktur. Kesinlikle. Amatör sahip vardır. Kesinlikle. Birçok insana da bu ırkı sahiplendirdim. Tehlikeli köpek yok. Yanlış eğitilen, yanlış iletişim kurulan köpek var. Öyle diyelim. Kesinlikle. En sonunda aşık oldu. Dogocuydu. Değil mi? Evet. Dogo Ben harita ve beslemem boz. diyordum. Evet. Ondan sonra bunları yaptım. Hep söyledim. Anlattım böyle. En sonunda getirdim işte. Şundaki baksana abi bak Evet. güce denge bak. Ne kadar dengeli adam. Bir de kontrol edilebilir. Mesela bir dogoyu bir kadın kanadı kontrol etmesi çok zor. Evet. Ama mesela eşim ikisini alıp ormanda burada rahatlıkla yürüyebiliyor. Biz dağda yaşadığımız için de orman Hayır sessiz bir dediklerinde yer. de duruyorlar. Yani ben ilk defa şaşırdım mesela. Ben bile yıllardır eğitirim. Ben bir dogonun bir köpeğin peşinden geri geldiğini görmedim. Değil mi? Son sürat koşarken Özlem bir çağırdı. Tak döndüler, normal kangallar pusu kuruyorlar. Evet. Bunlara pusu kurdular. Önden bir tanesi geldi. Her gün saat Değil mi? 5'te biz fix değişmez. Durmadan çalışıyorum. Her gün 5'te mutlaka ormana Zamanım ineriz. olunca Evet. alıyorum ikisini. Bir tanesini çalışıyorum. Yani Vahit de yok yanımda. Tek başıma yapıyorum. Yani. Peki yorulmazlarsa problem oluyor değil mi? Yani her gün bunları böyle bir saat düzenli spor yaptırmak Tabii gerekiyor ki. mu? Örnek veriyorum çıkmadı birkaç gün evde beni artık çıkart diyordur. Sizi Tazı sıkar. çünkü neticede değil mi? Sıkar evde yani yavaş yavaş kemirmeye başlar. Yok masayı, yok iskemleyi, ayakkabı. Kaç tane ayakkabımız. Yani şey var, bir laf Yani- vardır. Yorulan köpek mutlu köpektir. Değil mi? Yani. Kesinlikle doğru söz abi. Tatlılığa bak. Bunları üşütmeden içeriye alalım. Hadi bakalım geçin içeriye. Bir Sonra baba Dogo'nun siniri yanına siniri. gidiyoruz. Dogo dedi ki bütün videoda rotation'ları çektiniz. Ona da birkaç dakika ayıralım. Dogo. Ne haber? Normalde
Bunu bana bir sahiplendirdiğim arkadaşım getirdi. Dedi ki abi senin yavruların torunu. Evet. Geldiğinde bunda reşsizm başladı. Hı hı. Ondan sonra ciddi derecede omuzların üzerinde yürüyordu yani bir iki adımdan sonra. Normalde o zaman ben Hırvatistan'dan bir de Arjantin'den bir dogo getirmiştim. Sonra artık bununla uğraşınca artık ister istemez bizimle kaldı. Şu anda ailenin en büyüğü 6 yaşında. Evet, zaten ülkemizde köpek sever anlamında farklı birkaç grup var. Bunlardan birisi yerli ırk severler. Yani Kangal, Akbaş hepsini seviyor. Bir grupta bizim Mastiff dediğimiz yani Massivus güçlü iri kaslı köpek grubunu seviyor. Diğerleri de zaten moda köpeklerini seviyorlar. Popüler 3 köpekleri. ayrı köpek besleyen kitle var diyebiliriz. Orada iyiydi. Ya, hiç istediğin olmuyor. Rahat. Dışarıdayken normal mi? Şu üst bahçeye atayım isterseniz. Bunu bir Agresyon koş, yapıyor koş. mu? Yok yok. Tamam, okey. Çıkalım isterseniz üst bahçeye. Tamam, çıkalım peki. Gel Kafkiş. Aferin oğlum benim. Hadi. Yavaş. Kış geldi bir anda ya. Gerçekten kış geldi. Sırf kısırlaştırmamak için Almanya'ya kaydettirdik bunu. Okey. Vergi ödüyoruz. Gerçekten. Gerçekten. Bu ilginç. Mesela ilk kez duyuyorum bunu. Diyelim ki Labrador ve Golden için 50 euro ödüyorsanız yurt dışında bu 2 katı ya da 3 katı. Ve yılda bir kere şeye gidiyorsunuz. Gerçekten dogolar da çok asil hayvanlar. Yani birçok kişiyi görüntüsüyle ürkütmeyi, tedirgin etmeyi başaran köpekler ve oldukça güçlüler, çok dayanıklılar. Çok güçlüler evet. Dogo Arjantinlerde. Şunun asalete bak ya, hay maşallah. Nazar değmesin. Peki beyaz olmalarından kaynaklı olarak bazı beslenme maddelerine hassasiyet gösterip kızarıklıklar oluşabiliyor. Aynı sorun sizin hayvanınızda da var mı? Yoksa yemek Ya konusunda... ilk mesela işte bunun büyük babaannesinde sıkıntılar yaşadım. Tabii o zaman tecrübesizdim. Evet. İşte aşırı protein, işte çok fazla dolaştırmıyordum ama sporunu yapınca doğru besleniyor. Mesela yazları tavuk mama vermiyorum. Evet. Daha çok kuzu etli mamaları tercih ediyorum. İşte kışın daha çok yüksek proteinlerde. Çünkü eksi 20'de dediler ki bana işte soğukta olmaz. Eksi 30 derecede kaldı bu hayvan burada. Evet. Kışı 2 metre karın altında geçiriyor yani. Dayanıklı köpekler. İnsanoğlu bir laf vardır. Hiçbir insanoğlunun Dogo Arjantin kadar temsil edemez derler. Evet. Kesinlikle doğru. O laf inanıyorum ama işte Ridgeback'ler de gönlümüzü çaldı Dogo'dan sonra. Evet. Ya bu aslında bir yaşam biçimi. Bizi takip eden kişilerin de birçoğunun istediği ve hayal ettiği yaşam biçimi. Bazıları bu yaşam biçimine sahip. Evet. Burada işin temelinde çocukluktan gelen, genetikten gelen bir hayvan sevgisi var. Tabii ki. Yoksa siz burada dağın başında olmak yerine mutlaka başka yerlerde Tabii de ki. olabilirsiniz. Tabii ki. Yani aslında köpeklerin size göre bir yaşamı değil, sizin köpeklere göre bir yaşamınız Tabii dizayn ki, tabii edilmiş. ki. Arabamız bile köpekler için yani. Değil mi? Araba köpekler için, ev köpekler için. Yani. Evet. Evet değerli dostlar, bir videomuzun daha yavaş yavaş sonuna geldik. Bu videomuzda Türkiye'de ve dünyada genel olarak çok fazla bilinmeyen ve ender olarak beslenen Rhodesian Ridgeback Afrika tazısı köpeklerinden bahsettik. Videonun sonunda da gerçekten yakışıklılığıyla beni etkileyen muazzam bir Dogo Argentino ile videonun kapanışını yapıyoruz. Vahit abi, bize bu çekim imkanı verdiğin için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten Ayağınıza ben sağlık. çok keyif aldım. Umarım izleyenler de bu videodan keyif almışlardır. Umarım, Arkadaşlar inşallah. Türkiye'nin farklı noktalarını sizler için gezmeye devam edeceğiz. Yaz mevsiminden 27 derece sıcaklıktan Akçay'dan çıkıp buraya geldim. Uludağ'ın eteklerinde hava 10 dereceye düştü. Bir anda da yağmur hızlandı. Vahit abi, Efendim, şöyle bir el sallayalım mı ikimiz senden birlikte? herkese selamlar. Görüşmek Bütün üzere. hayvan severlere. Allah'a emanet. Allah'a emanet olun. Woo, 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 woo.